Herkese merhabalar. Bugün bakın hiç duymadığınız IELTS taktiklerini vereceğim. Bundan da bu kadar eminim. Hepsini bu defterde topladım. Bu videoyu görüp görebileceğiniz en etkili ve en verimli IELTS videosu olacak. Sizi daha fazla bekletmeden ilk taktiğimize geçmek istiyorum. Bu arada IELTS sınavının koşulunu da yapıyorum. Instagram hesabımdan benimle iletişime geçebilirsiniz. İlk taktiğimiz speaking yaparken ses kaydını almak ve kitabı sesli okumak. Bakın YouTube'dan IELTS speaking açmanız lazım. Zaten orada cevaplıyorlar. Fakat siz durduracaksınız videoyu, kendiniz cevaplayacaksınız. Bu ara ses kaydı alacaksınız. İzliyorsunuz, adam cevap veriyor sorulara. Aa diyorsunuz hani bu soru iyi, böyle cevap vereyim. Sonra videonuz bitti. Alıyorsunuz ses kaydınızı, dinlemeye başlıyorsunuz. Siz sınava girene kadar devamlı kaydedin. Ve sonra ses kayıtlarınızı karşılaştırın. İşte 2 ay önceki halinizde daha böyle duraksıyormuşsunuz. Ağlar şudur budur. Sonra tekrar bakıyorsunuz. Aa ben gelişmişim. Çünkü ben bu ses kaydını sonrasında dinledim. Yanlışlarımı öğrendim. Kitabı sesli okumak. Kitabı sesli okumak arkadaşlar sizin speakinginizi geliştiriyor. Hani olur ya okulunuzda işte öğretmeniniz der bunu sesli oku. İyice metni okurken takılırsınız edersiniz ya. Eğer kitabı sesli bir şekilde okursanız hem speakinginiz gelişecek hem telaffuzunuz gelişecek. Bu anda akıcı konuşmaya da başlayacaksınız. Ben bunun faydasını çok gördüm. Mesela IELTS çalışırken ben günde 10-15 sayfa İngilizce kitap okuyordum. 5 sayfasını sesli bir şekilde okuyordum. Ve her geçen gün sesli okumam çok daha iyi bir hale alıyordu ve benim speakingim her zaman daha da gelişiyordu. Bu iki küçük taktik sizin speakinginizi çok geliştirecek. İkinci bir taktiğimiz ise yanlış yazdığınız kelimeleri not almak. Bildiğiniz bir kelimedir, bilmediğiniz bir kelimedir. İşte size library dedi mesela. Siz de yanlış yazdınız. Ya ben bu kelimeyi zaten biliyordum ya yanlış yazmışım falan değil. Yazıyorsunuz elinize defteri, yazıyorsunuz. Kelimenin gerçeği bu. Ben burada yanlış yapmışım. Hani böyle yazmışım. Ama bildiğim bir kelime. Ben sadece yanlışlık yapmışım. Değil. Yazacaksınız. Evet, üçüncü taktiğimiz ise ileri seviye kelimeleri devamlı kullanmak. Arkadaşlar bakın bu bizim hepimizin yaptığı bir yanlış. Öğrencilerimde de çok karşılaşıyorum. Şimdi biz IELTS için bir sürü kelime öğreniyoruz. Evet işte bağlaçlar da dahil. Bir de onun dışında kelimelerin eş anlamlılarını, işte ileri seviyelerini öğreniyoruz. Fakat biz bunu writing'de devamlı kullanmaya çalışırsak doğal bir konuşma ilerlemiyor. Biz devamlı böyle havalı havalı kelimeleri kullanalım derken abartınca onlara hoş gözükmüyor. Çünkü ben de aynısını yapıyordum, yalan söyleyemem. Öğrencilerimde de çok karşılarım devamlı böyle havalı kelimeler yazmaya çalışıyorlar, ediyorlar. Ve ben okurken zorlanıyorum. O yüzden evet yeri geldiği vakit o kelimeleri kullanın. Yeri geldiği vakit speaking'de o kelimeleri söyleyin. Ama ileri seviye kelimeleri cümlenin akışını bozacak şekilde kullanmayın. Ne kadar ileri seviye kelimeleri kullanmak puanınızı arttırıyorsa çok kullanmak da puanınızı düşürüyor. Düşürüyor diyemem ama cümlenin böyle akışını bozuyorsa, devamlı ediyorsa evet o zaman düşürür. Şimdiki taktiğimizi ben TikTok'ta bir kızdan görmüştüm. Herhangi bir şekilde kendim denemedim ama bana çok mantıklı gelmişti. Reading'deki yazı tarzını writing'e geçirmek. Çok garip duruyor değil mi? Ben de en başta ne oluyor demiştim. Fakat şöyleymiş ki reading'de de bir bütünlük var. Kelimeler olsun, başlangıçlar işte bir cümleyi nasıl başlanır, nasıl bitirilir, conclusion nasıl yazılır gibisinden. Tabii ki reading'de de bütün var. Siz sınavdayken size küçük bir kağıt veriliyor not alabilmeniz için. Ve kız diyor ki ben reading okuduktan sonra nasıl cümleye başlanır, nasıl bitirilir, nasıl işte sonuç yazılır gibisinden önemli bulduğum kelimeleri not aldım diyor. Ve writing'de sıra geldiğinde bunları kullandım. Çok mantıklı. Hani ben bunu denemedim. Hiç aklıma gelmemişti, yalan değil. Ama düşününce bana da çok mantıklı geldi. Eğer reading'de çok zamanınız kaldı işte kontrol ettiniz. Bence bu taktiği yapın. Evet, bir diğer taktiğimiz ise sınava 1-2 ay kala bilgisayar üzerinden çalışmak. Paper based gireceksiniz, bunu yapmanıza gerek yok. Ama computer based gireceksiniz, işler biraz değişiyor. Herkes gibi ben de çok stresliydim. Ben paper based üzerinden çalışıyorum, işte nasıl bilgisayarda halledeceğim gibisinden ben çok streslenmiştim. Ve bakın arkadaşlar ben paper based'e çok net yapıyordum. Dedim ki artık yavaş yavaş bilgisayar üzerinden çözmeye başlayayım. Ve en az bir 4-5 yanlışım daha fazla çıkıyordu her zaman. Çünkü bilgisayar bir tık daha zor. Hani genellikle biz paper based'e daha çok alışmış oluyoruz ve hani bilgisayara gelince biraz tökezliyoruz. Eğer siz sınava 1-2 ay kala bilgisayardan test çözmeye, bilgisayardan her şeyinizi yapmaya başlarsanız paper based'deki halinizi kendinize eşitlersiniz. Ya da daha iyi netler yapmaya başlarsınız. Bilgisayarda biz genellikle Word'e yazılar yazıyoruz. Google dokümanlara yazıyoruz. Bu yanlış değil ama size daha iyi bir taktik söyleyeceğim. İnternette siteler var. Siz writing'inizi birinci kısmı, ikinci kısmı 1 saat süre içinde yazabileceğiniz siteler bulunuyor. Son 2 gün başladım. Yetiştiremiyorum, ne yapacağımı bilmiyorum. Writing'im devamlı o sitelerden yazmaya başladım. Hani süreyi yetiştirebiliyor muyum, ediyor muyum diye. Ve sınavda yetiştirebildim. Yetiştirmeyen çok fazla kişi vardı benim yanımda. En az 400-500 tane writing yapmışımdır bakın IELTS için. Ve yanımda saat tutarak yazmak ile o sitelerdeki
yazmanın arasındaki farkı o kadar iyi görüyorsunuz ki. Bomba bir taktik geliyor. En zor diyagram sorularına çalışmak. Arkadaşlar, bizim internette gördüğümüz diyagram soruları ne işte? Bir tane kağıdın nasıl geri dönüşüme uğradığı gibisinden böyle küçük küçük diyagramlar görüyoruz ve diyoruz ki hani zor. Arkadaşlar, daha zorları var ve sınavda çıkıyor. Ben diyagramın çok çıkacağını düşünmüyordum ben de. O yüzden böyle klasik diyagramlara çalışıyordum. Arkadaşlar, bana öyle bir zor diyagram çıktı ki ben hiç çalışmamıştım. İnternette görüyorsunuz ya işte böyle iskelet sistemidir, şudur budur. O diyagramlara çalışın arkadaşlar. Çalışın. Bana çıkmaz demeyin. Yani yine bir benzeri evet çıkar ve siz diyagramı nasıl tanımlayacağınızı öğrenmiş olursunuz. Benim çok büyük bir hatamdı bu. Ben çok bakmadım. Devamlı klasiklere çalıştım. O zamanlarda böyle işte iskeletli diyagram şeyleri falan internette geziyor işte. Mutlaka çalışın falan. Ben de derim ki ya ne çıkacak bana? Çok zorlandım. Lütfen. Writing'inizi geliştirirsiniz ve sizin için çok daha iyi olur. Evet, diğer bir taktiğimiz ise listening'de part part çalışmak. Diyeceksiniz ki bu ne? Haklısınız. Şimdi listening'de çoğu kişi 3. 4. kısımda zorlanıyor. Siz bunu geliştirmek için devamlı test çözüyorsunuz değil mi? Yanlış bir şey yok ortada, doğru, haklısınız. Ama mesela siz en fazla 4. kısımdan yanlış yapıyorsunuz. Sadece 4. kısma odaklanmak sizin puanınızı çok arttıracak. O yüzden YouTube'a yazın işte IELTS listening 4. kısım gibisinden. Hatta YouTube hesaplarını buraya koyabilirsem koyayım ben. Listening'i part part ayırmış oluyorlar işte part 1, part 2, part 3, part 4 diye. Ve siz part 4'ü devamlı çözebilirsiniz. Çöz, kontrol et, geç. Bir kısımda çok yanlışım çıkıyor. Devamlı ben test çözeyim değil. O parta odaklanın. O yüzden dediğim gibi YouTube'da sadece part 3, part 4 atan bir sürü YouTube kanalı var. Ve zaten bir video 5-6 dakika. Bakın tüm bir listening testini yapmak 30 dakika. Bu sadece part 4'te yanlış yapıyorsanız 5-6 dakika videolar. Hatta ben öğrencilerim part 4'te çok yanlışı varsa kanala atıyorum. Diyorum ki bu kanalda sen gün içinde en az 3-4 tane test çöz. Part 4 sadece. Hem zaman kaybetmiyorsunuz hem de odaklanabiliyorsunuz. Evet, bir diğer taktiğimiz ise yanlışları verimli kontrol etmek. Diyeceksiniz ki hani yanlışları verimli kontrol et derken IELTS testi çözdüğünüz bir sürü yanlışlarınız çıktı. Ne yapıyorsunuz? Çözümlerini izliyorsunuz. İşte nasıl çözülür, ne yapmam gerekiyor? İnternetten buluyorsunuz, izliyorsunuz. Böyle yapmayacaksınız. Listening'de mi çok yanlışınız çıktı? Takıyorsunuz kulaklığı. Niye yanlış? Dinleyip durun. Reading'de mi yanlışınız çıktı? İzlemeden önce okuyup duracaksınız. Devamlı test çözmek var. Yanlışlarınızı verimsiz kontrol etmek var. Yanlışlarınızı doğruya çevirmemek var. Bir de az verimli test çözerekten, siz yine de çok test çözün. O anlamda demiyorum ama siz anladınız benim demeye çalıştığımı. Yanlışlarınızı verimli kontrol etmek var. Şimdi ne yapacaksınız? Bakıyorsunuz testlerinize, tamam mı? Benim reading'de işte boşluk doldurmada çok yanlışım var. Açıyorsunuz YouTube'u, boşluk doldurma videoları izliyorsunuz. Benim true false not given'da yanlışım var. Açıyorsunuz YouTube'u, izliyorsunuz, test çözüyorsunuz. Yanlışlarımı düzelttim, yeter bana, başka bir teste geçeyim değil. Hala o yanlışlarınızın üstüne gideceksiniz. Çok yanlışın çıktığı kısmı bulacaksın, üstüne gideceksin. Böylelikle yanlışlarınızı çok kolay bir şekilde doğruya çevirirsiniz ama üstüne gerçekten çok gidin. Diğer bir taktiğimiz ise kendi kendinize İngilizce konuşmak, İngilizce düşünmek. Diğer tüm videolarımda size diyorum ki İngilizce kitap okuyun, İngilizce podcast dinleyin, hayatınıza İngilizceyi entegre edin. IELTS'in kendine özel kuralları var biliyorsunuz ve siz test çöze bu kuralları biraz da anlamaya çalışıyorsunuz. Biraz daha kendinize özel taktik geliştirmeye çalışıyorsunuz. İngilizce düşünmeye başladıkça artık o kadar böyle adapte oluyorsunuz. Bir zaman sonra artık kendi kendine geliyor bazı şeyler. İngilizce düşünmeye başlayın. Oturuyorsunuz. Ya kendi kendinize vlog çekiyormuş gibi düşünün. İşte makyaj yapıyorsunuz. İngilizce bir şekilde seslendirin. İçinizden olabilir, dışınızdan olursa daha iyi olur. Speaking'inize de çok katkı sağlar. Bir işiniz vardır, onunla uğraşıyorsunuzdur. Sesli bir şekilde kendi kendinize merhaba arkadaşlar, bugün de böyle bunları yapacağız. İşte bunu yapamadım. Her zaman her saniyesini İngilizce bir şekilde seslendirin. Hem sizin için daha eğlenceli olur hem de speaking'inize çok büyük katkı sağlar. İngilizce düşünmek ise genel olaraktan size bir katkı sağlar. Evet, bu da son taktiğim. Yazdığınız writing'in aynısını internette yüksek puanlılarını okumak. Şimdi siz writing'inizi yazdınız, kontrol ettiniz, işte dediniz ki sence bu kaç puan? İşte ChatGPT'ye atmayın, her zaman çok düşük puan veriyor. Ama neyse, hadi siz gönderdiniz. Açıyorsunuz internetten, bakın sorunun aynısını yazın zaten. İnternette yüksek puanların hepsi gözükecek. Hatta teker teker söylüyorlar işte bu writing 7 puan almış, bu writing 8 puan almış gibisinden. Okuyun, en az 3-4 tane o writingleri okuyun. Kendinizle karşılaştırın. Bak bu böyle başlamış konuya. Bak bu böyle paraphrase etmiş, hani böyle kelimeleri değiştirmiş gibisinden kendi writinginizle internette yüksek puanlı writingleri her zaman karşılaştırın. Sonra elinize yeni bir kağıt alın. Ve kendi versiyonunuz yüksek puanlı versiyonlarla birleştirip yazmaya çalışın. Bir bakacaksınız, tabii verimli bir şekilde yaparsanız daha yüksek puanlı bir yazı olmuş. Bunu devamlı böyle yapa writing'inizi çok daha geliştirirsiniz. Evet, IELTS taktiklerimiz bu kadardı. Siz de bunları çalışmalarınıza uygulamaya başlarsanız
çok büyük bir artısını göreceksiniz. Diğer bir videomda ise IELTS önerileri yapmak istiyorum. Benim de çok güzel öneriler de var. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yararlı olduğunu umuyorum. Görüşürüz.